Şimdiden uyarayım, bazı karakterlerin fanları bana kızabilir. Teorik olarak One Piece'te en nefret edilen 10 karakteri anlatıyorum. Bir numara zaten tahmin edilebilir. Ama ikinci sıraya koyduğum kişi cidden beklenmedik. Boş yapmıyorum, hepsini tek tek açıklayacağım. 10. sıradan başlıyoruz. Monkey D. Dragon. Dragon'un bu listede ne işi var diye düşünmeyin, hemen anlatıyorum. Öncelikle insanların Dragon'dan nefret etmesinin sebebi yıllardır sadece rüzgara doğru bakıp hiçbir şey yapmamış olmasıdır. Hiçbir şey yapmadı derken neyi kastettiğimi anlatayım. Bonnet'in annesi Ginny'yi hepimiz tanıyoruz. Kuma'nın flashbacklerinde görmüştük. Her ne kadar devrim ordusunun kurulmasında katkıları olsa da kutsal ejderler tarafından kaçırıldığında bile Dragon zamanı değil beklemeliyiz demişti. Peki ya Luffy? Robin kaçırılıp Enies Lobby'ye götürüldüğünde şimdi zamanı değil mi demişti? Yoksa dünya hükümetinin bayrağını yakıp savaş mı ilan etmişti? Kimse de gelip demesin X'in olayı farklı. Dragon her ne kadar mangada Tanrı Vadisi'nde Shanks'i kurtarmış olsa bile bana göre yeterli değil. Bu yüzden Dragon'a listede yer vermeseydim olmazdı. 9. sırada Bartomeu. Dürüst olalım. Bartomeo'nun Luffy'nin hayranlığı falan tamam da hatırlayın Dressrosa'daki turnuvada Adam Marin'in ortasında binlerce insanın önünde arkasını dönüp seyircilere işedi. Hası şapkaları tapıyor olabilir ama diğer herkese karşı tam bir zorba. Yamyam lakabını boşuna almadı. Merhameti yok, kural tanımıyor ve toplumun huzurunu kaçırmaktan da zevk alıyor. Eğer Luffy'nin tarafında olmasaydı o itici kötü karakterlerden biri olacaktı. Az önce Enies Lobby'den bahsetmiştik. Peki Robin'i kaçıran ve Frank'in ustasını öldüren CP9 şefi Spandam listemizde 8. sırada. Bu adam Frankie'nin ve Roger korsanların gemi ustası Tom'u öldürmüş. Hatta dünya hükümeti Frankie'nin ustasını affetmesine rağmen Spandam Frankie'nin gemilerini kullanarak sanki Frankie'nin onlara saldırmış süsü vererek Tom'u bir şekilde suçlu bulup öldürttü. Daha sonrasında Robin'i Luffy ile tehdit ederek Enies Lobby'ye kaçırmış, işkence etmiş biri. Kısaca değinmek gerekirse bu adam korkak zayıf birisi ki bulunduğu mevkiyi kullanarak çoğu insana zulmetmiştir. 7 numara Sezar. Loggia türü bir meyve olan Gasugasu no Mi, yani gaz meyvesi kullanıcısıdır. Pangazart'ta küçük çocukları kaçırıp üzerlerinde deneyler yaptı. Çocuklar eve dönmek istedikçe onlara şeker görünümlü uyuşturucular verip kendine bağımlı yaptı. Sırf devleşme deneyi ve para için çocukların hayatını kararttı. Doflamingo'nun ve Kaido'nun o sahte meyve ordusunun kurmasını sağlayan ve canlıları taşa dönüştüren zehirli SAD maddesini bu herif üretti. Wano'daki o insanların gülme krizlerine girmesinin acı çekerken bile ağlayamamalarının tek sebebi bu adamın ürettiği meyveler. 6. sırada Rob Lucy, Neko Neko no Mi. Model leopar meyvesiyle One Piece tarihinin en terminatör karakterlerinden biridir. Bu adam öyle Spandam gibi torpilli korkak tiplerden değil. Bildiğin safkan bir katil. Bu herife göre zayıflık bir suçtur. Hatırlayın daha çocukken 500 askeri esir düştükleri için kendi elleriyle öldürmüştü. Zayıf asker dünya hükümetine yüktür diyor. Water 7'de marangozluk yaptığı adayı bir gecede ateşe verdi. Gözünü kırpmadan her şeyi yakar ama ondan nefret edilmesinin büyük sebebi bence Luffy'yi yenmeyi takıntı haline getirmiş olması ki bu artık imkansız. 4 numarada ise Dressrosa hakkında sümüklü Çirebol var. Meyvesi Beta Beta Nomi. Sümük meyvesi. Bu adamdan doğrudan nefret edilme sebeplerinden biri de meyvenin verdiği etkiyle olacak ki burnunda sürekli sümükle gezmesi. Ama asıl sebep Doflamingo'nun kulaklarına fısıldayan gerçek bir şeytan olması. Her ne kadar Doflamingo doğuştan kötü olsa da babasını öldürürken silahı Doflamingo'ya Çirebol vermişti. Bu anlattıklarım yeterli bir sebep olsa da şu çirkin gülüşü izleyip bir sonraki videoya geçelim. 死んで死んで 3 numara Big Mom, Charlotte Linlin. Meyvesi Soru Soru Nomi, yani ruh meyvesi. İnsanların ruhlarını çalıp cansız bir nesneye can verebiliyor. Yemek yemediği için koca bir adayı yerle bir edebilir. O açlık krizleri sırasında sergilediği o kontrolsüz ve bencil tavrı var. Big Mom'un onlarca çocuğu var ama hiçbirini gerçekten sevmiyor. Onları sadece siyasi evlilikler yapmak ve gücünü arttırmak için birer piyon olarak kullanıyor. Kendi öz kızlarını Lola ve Chiffon gibi sırf çıkarlarına ters düştü diye öldürmeye çalıştı. Kısaca Big Mom devasa bir bedene sahip, şımarık, bencil ve gücünü sadece yıkım için kullanan dev bir bebek gibi. Luffy'nin karşısında o heybetli duruşuna rağmen karakter olarak serinin en sevgisiz ve itici figürlerinden biri. Listenin ikinci sırasına iki ismi birden koydum. Çünkü bence bu iki karakter aynı madalyonun iki farklı yüzü. Arlong ve Hody. Önce Arlong'a bir bakalım. Belemere'ye yaptıkları, Nami'yi o harita odasına hapsedip yıllarca çocukluğunu çalması, Arlong gücünü sadece masumları ezmek için kullanan bir zorbaydı. Tam ya bu adamdan daha kötüsü gelmez derken karşımıza kim çıktı? Hody.
Hodi aslında Arlong'un yarattığı o nefret kültürünün bir sonucu. Ama daha tehlikelisi, çünkü Arlong'un en azından yaşadığı acı bir geçmişi vardı. Hodi ise sadece nefret etmek için doğmuş. Luffy ona insanlar sana ne yaptı dediğinde hiçbir şey cevabını vermesi her şeyi özetliyor. Kendi halkının barış umudu olan Kraliçe Otome'yi bile gözünü kırpmadan harcayacak kadar gözü dönmüş biri. Biri Nami'nin hayallerine pranga vurdu, diğeri ise koca bir adanın geleceğini zehirli haplarla karartmaya çalıştı. Ve listenin bir numarasında One Piece'in en büyük çakalına, yani Kara Sakal'a geliyoruz. Bu adamdan neden nefret ediyoruz? Çünkü o Luffy'nin tam zıttı. Hayalleri olan ama o hayallere giden yolu kanla ve ihanetle, yani kısa yola gitmek istiyor. 20 yıl boyunca Beyaz Sakal'ın gemisinde aileden biri gibi takıldı. Sırf o Yami Yami no Mi'yi, yani karanlık meyvesini ele geçirmek için. Kendi arkadaşlarını arkadan bıçaklayarak öldürdü. Beyaz Sakal'ın ölümünde bir de büyük payı var, çünkü Ace'i yenip dünya hükümetine teslim etti. Sonrasında ise Marineford'da ortaya çıkıp zaten ölmek üzere olan Beyaz Sakal'a tüm tayfasıyla saldırıp meyvesini çaldı. Kısaca Kara Sakal serideki en gerçek korsan diyebileceğimiz biri. Onurlu değil, dürüst değil ama inanılmaz sinsi ve güçlü. İki meyve, karanlık ve deprem. İleride sayı 3'e 5'e çıkar mı bilemiyorum ama şu anki hali zaten çok güçlü. Sizce hangisi daha sinir bozucuydu? Buraya kadar izlediyseniz beğenip abone olmayı unutmayın.